Bu videoda sizlere daha önce ziyaret etmiş olduğum Almanya'nın Wiesbaden şehrinin en büyük bölgesi olan Biebrich'i tanıtmak istiyorum. Biebrich, Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'ın en büyük bölgesidir. Bir yandan Nassau prenslerinin ve düklerinin eski ana ikametgahı, diğer yandan Rhein-Main bölgesindeki en büyük sanayi bölgelerinden biridir. Şık tarzı villalar burada ve işçi sınıfı mahallelerde bulunabilir. Yoğun gelişim, geniş parklar ve yeşil alanlarla dönüşümlüdür. Canlı bölge çok çeşitli kültürel seçeneklere sahiptir. Biebrich mükemmel bir altyapıya ve doğrudan Ren Nehri üzerinde harika bir konuma sahiptir. İkinci Dünya Savaşı'nda az yıkıma uğrayan Wiesbaden, 1945 yılında Hessen eyaletinin başkenti oldu ve resmi dairelerden başka çok sayıda yayın evinin, sigorta şirketinin ve film endüstrisi işletmesinin merkezi haline geldi. Wiesbaden, bundan başka kaplıca ve kongre şehri olmanın yanı sıra Rhein-Main bölgesinin en çok rağbet gören şehirlerinden biri olarak fevkalade bir rol oynamaktadır. Wiesbaden'ı ünlü yapan Biebrich'in iki ana turistik yeri bulunuyor. Bunlardan biri doğrudan Ren Nehri üzerinde bulunan Biebrich Sarayı. 18. yüzyıldan kalma muhteşem bir üç kanatlı barok yapı ve geniş bir İngiliz manzara parkı olan Biebrich Sarayı'nın parkı. Biebrich Sarayı şüphesiz Biebrich'teki en büyük cazibe merkezidir. Muhteşem üç kanatlı barok yapı sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda doğrudan Ren Nehri kıyısındaki konumu ve geniş saray parkı ile de etkileyicidir. Yıllar boyunca Biebrich Sarayı, prenslerin ve daha sonra Nassau düklerinin ana ikametgahı olarak işlev gördü ve Wiesbaden'deki şehir sarayının tamamlanmasının ardından yazlık ikametgahı olarak işlev görmeye devam etti. Bugün Biebrich Sarayı gerçek bir barok mücevheri. Rotunda ve galerileri Hessen Başbakanı tarafından devlet resepsiyonları için kullanılıyor. Buna ek olarak sarayda Hessen Anıtı Koruma Dairesi ve Wiesbaden Film Değerlendirme Merkezi dahil olmak üzere birkaç yetkili bulunmaktadır. Sarayın odalarında hareketli geçmişi nedeniyle eski barok ihtişamını çok az hatırlattığı bilinmelidir. Rotunda ile zemin kattaki bazı odalar ve batı kanadındaki merdivenler bir zamanlar zengin olan iç mekanın izlenimini hala verebilir. Boşluğunda ayrıca burada da görmüş olduğunuz kraliyet ailesi Georg August Samuels'in bir resmi var. Biebrich Sarayı'nın dış yüzeyinin son kapsamlı restorasyonu 2007'den 2009'a kadar gerçekleştirildi. 2011'den bu yana birkaç 10 yıl kapalı kaldıktan sonra Ren Nehri'nin kıyısından rotunda seviyesinde kalenin dış merdivenine doğrudan ulaşmak mümkün oldu. Saray çevresindeki bir turu kesinlikle kaçırmamalısınız. Bu kadar kısa bir yürüyüş sırasında kalenin Ren'e doğru keskin bir şekilde eğilimi sayesinde bir çıkıntı üzerine inşa edildiği ve bu noktada sarayın kendisi tarafından köprülenmesi dikkat çekicidir. Dolayısıyla Biebrich Sarayı'nın 3 katlı Ren tarafı sadece 2 katlı olan park kısmından daha anıtsal görünüyor. Böyle bir turda her zaman yeni ayrıntılar keşfedebilirsiniz. ...300 yıllık tarihi boyunca Biebrich Sarayı Parkı çok sayıda ve köklü değişikliğe uğramıştır. Mutlakiyet çağından aydınlanma çağına kadar yöneticilerin değişen öz imajı ve dünya görüşü belirleyici bir etkiye sahipti. Parkın şu anki görünümünün artık orijinal bahçelerle pek ortak yanı yok.
Bu videoda da görmüş olduğunuz gibi Biebrich Sarayı'nın avlusundan Biebrich Sarayı Parkı'na geçiş yapıyoruz. Burada sarayın 3 kanadı arasında eski barok bahçesinin özellikleri hala korunmaktadır. Bu noktada 150 yıl kadar önce dikilmiş heybetli bir asma kayın ağacı da var. Özel şekli nedeniyle bu tür kayınlara ağlayan kayın da deniyor. İddiaya göre Biebrich vatandaşlarının bu sarkan kayın ağacını 1866'da Duke Adolf von Nassau'nun sürgününe yas tuttukları için diktikleri söyleniyor. Burada ayrıca eski barok bahçeye ait olan ve daha sonra İngiliz Peyzaj Parkı'na dahil edilen kuzeydeki büyük çeşmeyi de görebilirsiniz. Bahçede ayrıca birbirinden güzel heykeller, vazolar ve çağlayan çeşmeler de görebilirsiniz. Bu parkta ilerledikten sonra Biebrich Sarayı Parkı'nın ana cazibe merkezi olan Moss Kalesi ile yapay olarak oluşturulmuş Moss Kalesi göletine rastlıyoruz. Burada 50 hektar büyüklükteki saray parkında ve yapay gölün kenarında bulunan Mossburg Kalesi'ni görüyorsunuz. Muhteşem Ren Nehri'nin kıyılarında yürüyüş yapmak ise oldukça yaygındır. Bu yürüyüş yolu Hess'in uzun mesafe bisiklet rotası parçası olarak ve uluslararası bir Ren bisiklet rotası olarak işaretlenmiştir. Ren Nehri kıyısını da içine alan bu yolun uzunluğu 258 kilometredir. Ren kıyısında yürüyüş yaparken birbirinden görkemli tasarım öğelerinle karşılaşabiliyoruz. Ren Nehri kıyısı boyunca birbirinden görkemli villalara rastlamak mümkün. Örneğin burada görmüş olduğunuz Wagner Villası'nda ismini de aldığı besteci Richard Wagner 1862'de burada 2 oda kiralamış. Burada kaldığı süre zarfında ünlü bestesi Meistersinger'i de burada tamamlandığı söyleniyor. Bugün mülkün bahçe duvarındaki bir anıt plaket, ünlü bestecinin yaklaşık 2 yıl burada kaldığını söylüyor. Biebrich, Richard Wagner dışında birçok ünlüyle tanınıyor. Burada görmüş olduğunuz Wilhelm Heinrich Riehl ise 1823'te Biebrich'te doğdu. Gazeteci, romancı ve kültür tarihçisi, bilimsel folklorun kurucusudur. Ayrıca burada görmüş olduğunuz Louis Maurer
1832'de Biebrich'te doğdu. Alman-Amerikan litografi, ressam ve fotoğrafçıydı. Bu isimler Biebrich'te yaşamış veya doğmuş ünlülerden sadece birkaçıdır. Bugün Biebrich merkezinde yapacağınız bir turla birçok küçük dükkanlara, kentsel konut binalarına, meydanlarına ve parklara rastlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz hacimli bina kompleksi, Biebrich şehir merkezine giriş kapısını oluşturuyor. Burada görmüş olduğunuz ise 1904 yılında inşa edilmiş 4 katlı bir konuttur. Burada görmüş olduğunuz park ise Robert Krakel Parkı, ağaçların altındaki bankların sizi oyalanmaya davet ettiği küçük, hoş bir parktır. Yeşil alan ilk olarak Kral II. Wilhelm adını almış ve bugünkü adı 1976'da verilmiştir. Parkta çeşitli tasarım öğeleri dikkat çekiyor. Bunlardan biri de burada görmüş olduğunuz Rönesans tarzı güzel bir vazo bir kaide üzerine oturtulmuştur. Dijkhoff ve Wittmann şirketi tarafından 1907'de yapılmış ve Biebrich'e armağan edilmiştir. Diğeri ise burada görmüş olduğunuz 1900 yılında bu konuma dikilen Galatea Çeşmesi'dir. Karlsruhe heykeltıraş Friedrich Moos tarafından yapılmıştır. Burada deniz tanrıçası Galatea'nın zaferi tasvir edilmiştir. Burada görmüş olduğunuz heykel ise esaretten dönen askerlerin yanı sıra kayıp ve esaret altında ölen askerlerin anısına yapılmıştır. Burada görmüş olduğunuz iki tarafı ağaçlarla kaplı ünlü caddenin ismi Biebricher Allei'dir. Burada görmüş olduğunuz Biebrich Su Kulesi'dir. 1897'de yapılan su kulesi günümüzde kullanılmamaktadır. Görünür konumu nedeniyle çarpıcı kule, Wiesbaden ve çevresindeki birçok yerden görülebiliyor. Bu onu hatta Biebrich'in bir sembolü haline getirmiş. Burada görmüş olduğunuz Nassau eyalet anıtıdır. Nassau'nun son dükü olan Duke Adolf von Nassau'nun onuruna yapılan bu anıt 1909'da açılmış. Biebrich şehrine yaptığı hizmetler ve iyi kalpli karakteri nedeniyle Duke Adolf, Biebrich nüfusu arasında o kadar popülerdi ki hayatı boyunca ona bir anıt yapmak istediler. Fakat Duke Adolf bu isteği reddetti. Fakat ölümünden hemen sonra bu projeyi tekrar ele alarak 1909'daki açılış halkın büyük katılımıyla gerçekleşti. Günümüzde Biebrich, bu videoda saymış olduğum ve sayamadığım birçok özelliği ve güzelliğiyle ilgi çekici bir yer haline gelmektedir.